Her şey enerjiden oluşuyorsa onu hissetmeyi hatırlayalım mı bugün? Aslında bu özel bir yetenek değil, hepimizin içinde var olan, sadece unuttuğumuz bir duyarlılık. Bugün birlikte enerjiyi nasıl okuyabileceğimizi çok sade ve çok doğal bir şekilde konuşacağız. Güzel bir günden herkese merhaba. Bugün hem çok derin hem de günlük hayatta gerçekten işimize yarayacak bir konudan bahsedeceğiz. Ruhsal enerjiyi okumak. Aslında kulağa çok gizemli gibi geliyor ama bugün bunu herkesin anlayabileceği ve uygulayabileceği adım adım bir rehbere dönüştürmek istiyorum. Önce enerjinin ne olduğuna bakacağız. Sonra bu enerjinin bedenimizde nasıl katmanlara ayrıldığını göreceğiz. Ardından da enerjinin farklı niteliklerini tanıyacağız. Ve en sonunda da bütün bunları birleştirip enerjiyi nasıl okuyabileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi en temel soruyla başlayalım. Ruhsal enerji dediğimiz şey aslında nedir? Bu fizik derslerinde öğrendiğimiz enerjiden biraz farklı. Bu bizi ve etrafımızdaki her şeyi oluşturan, gözle göremediğimiz ama hissedebildiğimiz bir yaşam gücü. Ben bunu hep bir nehre benzetiyorum. Suyun kendisini her zaman net görmeseniz bile akışını, gücünü, serinliğini, yönünü mutlaka hissedersiniz. Enerji de aynen böyle. Onu doğrudan göremeyiz belki ama hayatımızda etkilerinden tanırız. Aslında mesele tam olarak da bu etkileri okuyabilmek. Peki bu enerji nasıl bir yapıya sahip? Burada çok güzel bir benzetme var. Enerji bedenlerimiz iç içe geçmiş soğan katmanları gibi. Yani fiziksel bedenimizin etrafında birbirine geçmiş birkaç farklı enerji alanı var. Toplamda 4 ana katmandan bahsedebiliriz. İlk katman, eterik beden. Bu fiziksel bedenimizin hemen dışındaki enerji kopyası gibi düşünebilirsiniz. Bir nevi enerji şablonumuz. Topraktan, güneşten, doğadan çok beslenir. Hani bazen bir enerji çalışması yaparsınız da etkisini hemen değil birkaç gün sonra hissedersiniz ya. İşte bu eterik bedenin dönüşümünün biraz zaman almasıyla ilgilidir. İkinci katman, duygusal ya da astral beden. Bir odaya girdiğinizde birinin havasını hemen hissedersiniz ya, işte o an aslında bu katman devrededir. Neşe, huzur, gerginlik, hüzün, bütün duygular burada akar. Üçüncü katman, zihinsel beden. Burası bizim komuta merkezimiz gibi. Düşünceler, planlar, inançlar, yargı. Aslında çok basit 3 soru soruyor bize. Enerjim şu an dengede mi, huzurlu mu? Yani satvik mi? Bazen enerjimiz dingindir, dengededir. Buna satvik deriz. Yoksa hareketli, yaratıcı, biraz aceleci mi? Yani rajas mı? Bazen hareketlidir, üretmek ister, koşar. Buna da rajas deriz. Ya da ağır, isteksiz, yorgun mu hissediyorum? Yani tamas mı? Bazen de ağırlaşır, yavaşlar, durmak ister. Bu da tamastır. Hiçbiri yanlış değil. Sadece enerjinin o anki hali. Bunu gün içinde bile defalarca değişirken yakalayabilirsiniz. Enerjinin bir de ikili doğası var. Ya aktif, sıcak ve verici yani eril ya da daha pasif, soğuk ve alıcı yani dişil. Aslında gece gündüz gibi, nefes alıp vermek gibi. İkisi de gerekli. Şimdi geldik enerji akışını anlamanın
bir başka anahtarına. Elementler ve çakralar. 4 temel element: toprak, su, ateş ve hava. Her biri farklı bir enerji kalitesi taşır ve bu enerjiler bedenimizde çakralar dediğimiz enerji merkezlerinde yoğunlaşır. 7 ana çakra, hayatta kalma içgüdüsünden kalp bağımıza, ifade gücümüze ve ruhsal bağlantımıza kadar hayatın farklı alanlarını yönetir. Ve şimdi en sevdiğimiz kısma geldik. Enerjiyi gerçekten okumaya.